Bir haritamız var. Dilerseniz önce bir haritayı gösterelim. Ne anlatıyor bu harita bize? Ardından Filiz Hanım sizinle başlayayım. Ali Fuat Hoca ile devam edelim. Benjamin Netanyahu'nun açıklaması, İran'da hiç olmadığımız kadar hareket özgürlüğüne sahibiz. İhtiyaç duyduğumuz her yere ulaşabiliriz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ise en önemli önceliğimiz dedi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Bu noktada bir soru işareti. Acaba nükleer tesisleri ya da en azından nükleer araştırma reaktörlerini vurur mu diye sözü size bırakayım. Özellikle görsel üzerinden. Tabii aslında vurursa nereye vurur? 2022 yılından beri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından beri nükleer kartı masadan hiçbir şekilde kalkmamıştı. Şimdi tekrar bu İran'la İsrail arasındaki gerilimle beraber belki de Rusya'nın o kartı sürekli karşı tarafa bir müzakere aracı olarak kullanmasının ötesinde şu anda gerçekten reel bir saldırı riski var. Yine Kuzey Kore ile Rusya arasındaki nükleer teknoloji transferiyle ilgili haberinizde aslında şu andaki en önemli gündemin nükleer olduğunu bize bir kere daha doğruluyor. Yine Amerika tarafından gelen bilgiler, tabii 5 Kasım'daki Amerikan seçimleri buradaki en belirleyici parametre. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, tırnak içinde kullanıyorum, hasarsız bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla da İran'a, İsrail'e affedersiniz, bu nükleer tesislere saldırı planını bir anlamda ötelemesi için bir takım baskılarda bulunduğu söyleniyor. Bu ihtimal Amerika Birleşik Devletleri tarafından tabii ki sıkça istenilmeyen bir ihtimal. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. 5 gün kaldı, evet, hatta 4 gün kaldı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime. Bir haftadan az bir süre kaldı. Ve orada bir seçim boşluğunun olduğunu da biliyoruz ister istemez. O seçim boşluğundan da yararlanarak seçime kadar, ABD'deki seçime kadar İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırır mı? Buradaki en önemli aslında parametre... Bu iddia var çünkü, bu ihtimal masada. Ekonomi parametresi. Çünkü yine sızan bilgilerden bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir saldırı durumunda hazırlıklı olabilmek için Suudi Arabistan'dan petrol rezervlerini arttırmasını, çıkarılan petrol miktarının artırılmasını talep ettiği, ama Suudi Arabistan'ın buna olumlu cevap vermediği yönünde. Çünkü ortada gerçekten çok ciddi bir bilek güreşi söz konusu. Şu anda resmi olarak süreçte olmayan Rusya, Çin gibi ülkeler bu bölgedeki olağanüstü durumdan olumsuz etkilenecekleri için Suudi Arabistan'ın da yakın dönemde özellikle BRICS nezdinde ve Rusya ve Çin'le olan ilişkilerini değerlendirdiğimizde daha o tarafa duran bir yaklaşım sergilediği için bu petrol rezervini artırma talebine olumlu cevap vermedi. Ama İsrail içerisinde gerçekten çok aşırılıkçı bir kanat var. Hemen olsun, şimdi olsun, hemen yapalım. Bu Amerika'nın içinde sizin dediğiniz o bu boşluktan mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyorlar. O yüzden zaten 7 Ekim 2023'te başladı. Tam bir yıl öncesinde seçim. Şimdi Ali Fuat Hocam, size de bir söz hakkı tanımak isterim bu konuyla ilgili. Sonrasında tabii ki vurursa eğer İsrail böyle bir saldırı gerçekleştirirse bunun bölgeye etkisi ne olacak? Bunu da hiç şüphesiz konuşacağız ama böyle bir saldırma yapma ihtimali var mı İsrail'in, İran'a? Evet, Kaan Bey, ben pek düşünmüyorum. Yani şu andaki gelişmeler Peki o zaman Netanyahu nasıl da engelleyecek İran'ın nükleer güce sahip olmasını? Evet, onu belki ABD başkanlık seçiminden sonra mesela daha önce Trump geldiğinde İran'la ilgili müzakereler yapmaya kalkmıştı ya da İran'la özellikle ekonomik ilişkiler konusunda bazı yaptırımlar hususu gündeme gelmişti. Bu şekilde bir baskı unsuru tekrar gündeme getirilerek İran'la belki de başka konularda diplomasi yürütülerek, çünkü şu anda özellikle İran'daki Pezeşkiyan hükümetinin Batı yanlısı politika izleme çabası oldukça kaydedilmiş durumda. Yani özellikle ABD yönetimde. Bunu yapabilecek olan bir hükümet Trump hükümeti olabilir. Trump'ın seçilmesi durumunda başka formüller devreye girebilir diye düşünüyorum, ama ben nükleer tesislere yapılacak ya da petrol tesislerine yapılacak bir saldırının hem iktisadi sonuçlarının hem de çarpan etkisiyle nükleer sonuçların olabileceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki nükleer tesislere yapılacak saldırıya karşı İran'ın da bir cevap verme hakkının doğduğunu düşündüğümüzde, ki şu anda İran'ın nükleer silahlara sahip olmasa bile
nükleer silah temin edebilecek kapasitede olması ve İran'ın nükleer silah verebilecek ülkelerin olması bu şekilde İsrail'i belki sınırlandırabilir ya da İsrail nezdinde ABD'yi sınırlandırabilir diye düşünüyorum. Kimse nükleer silah nükleer savaşı şu anda dünyada isteyeceğini de tahmin etmiyorum. Çünkü buraya bir saldırı demek bunun cevabının da aynı şekilde verilebileceği de gündeme getirebilir. Şu açıdan da bakabilir miyiz ama Ali Fuat Hocam? Şimdi zaten 7 Ekim'in ardından İsrail'in o gerçekleştirdiği, daha doğrusu arttırdığı saldırıları da dünyanın çok büyük bir bölümü istemiyordu. Hala da istemiyor. Birleşmiş Milletler toplantılarında da özellikle eleştirilen konulardan biri. Hangi ülkeler arkasında İsrail'in biliyoruz ama bunun dışında çok sayıda ülke bu saldırıların artık devam etmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Fakat yine de bu saldırılar devam ediyor. Bu noktada İsrail'in katliamını durduramayan dünya olası bir nükleer saldırısını ya da nükleere yönelik saldırısını nasıl durduracak? Şimdi Kaan Bey, oradaki konvansiyonel savaşın sonuçlarıyla nükleer savaşın sonuçları bir değil. Yani bu nükleer hiçbir ülke kendi topraklarında nükleer savaşın bir muharebe meydanı olmasını istemez. Bunu Rusya-Ukrayna savaşına da örnek vermiştik. Yani Rusya'nın nükleer tehdidine karşı Ukrayna'da diğer ülkeler nasıl karşılık verecek, kim karşılık verecek sorusunu gündeme getirmiştik. Nükleer silah olanlar karşılık verebilir. O zaman peki bunlar kendi topraklarında nükleer savaşın bir üssü olarak isterler mi? Yani buna cevabı yoktu. Dolayısıyla İsrail istemeyecektir kendi topraklarının nükleer savaş alanı haline gelmesini. Dolayısıyla nükleer belki en son seçenek olabilir. İsrail'in elinde, Netanyahu'nun elinde daha fazla politikalar olabilir. Yapabileceği, uygulayabileceği, işte istediğimiz yere biz gideriz, ulaşabiliriz şeklindeki açıklamasını biraz önce verdiniz siz de haberlerde. Liderler üzerinde olabilir. Tekrar bu gündeme gelebilir suikastler şeklinde. Ama ben nükleer seçeneğin en son olacağını, hatta istenmeyen bir seçenek, belki de bu bir tehdit olarak, Putin'in Ukrayna'daki tehditlerine benzer bir tehdit olarak son seçenek olarak masada yer alabileceğini düşünüyorum. Tabii bu arada hala savaş devam ettiği için Rusya ve Ukrayna arasında Putin'in ya da Rusya'nın burada sadece tehditte kalıp kalmayacağını da zaman gösterecek. Onu da hatırlatmakta fayda var. Çünkü hala o savaş devam ediyor. Oradaki gelişmeler devam ediyor. Ama şu ana kadar hep tehdit olarak masada kaldığını hatırlatalım. Peki şimdi bu noktada baktığımızda İran'ın nükleer tesislerine haliyle her ülkede olduğu gibi İran'ın da sınırları var ki komşularından biri de biziz Türkiye olarak. Döndüğümüzde yine Irak komşusu olarak, deniz komşusu olarak baktığımızda zaten çok fazla komşusu var İran'ın. Afganistan, Pakistan, biraz daha ilerlediğimizde Hindistan, Bangladeş, o bölgede yine yukarıya çıktığımızda Rusya. Olası bir nükleere yönelik saldırı şüphesiz ki çevredeki komşu ülkelerini de etkileyecek İran'ın. Bu noktada İsrail'in böyle bir saldırıyı gerçekleştirme ihtimali ya da diyelim ki gerçekleştirdi. Çünkü bu açıklama yapılıyor, yani bir şekilde bu imada bulunuyor Netanyahu tarafından. Diğer ülkelerin de İsrail'e karşı kendini koruma hakkı olarak da değerlendirilebilir mi? Yani bu şekilde İsrail'e müdahale etme hakkına sahip olur mu diğer ülkeler? Çin gerçeği var her şeyden önce. Tabii şunu belki de, yani neden bu kadar cari bir tehditten bahsediyoruz, hiç olmadığı kadar İsrail tarafında diye soracak olursak, şu anki mevcut hükümetin aşırılıkçı gruplardan oluştuğunu hatırlatmak gerekiyor. Belki de şöyle söylemek gerekiyor: Netanyahu içlerinde en ılımlı olan isim. Ondan daha ileri düşüncelere sahip, gerçekten akla hayale gelmeyecek aşırılıkçı düşüncelere sahip gruplarla bir koalisyon kurmak zorunda kaldı uzun dönem bir hükümet kurulamadıktan sonra. Ki Benjamin Netanyahu da İsrail hükümetine baktığımızda, geçmişine baktığımızda en sağcı liderlerden biri olarak. Bugün Ehud Olmert'in, eski başbakanın bir açıklaması var. İsrail'in ana düşmanı ne Hamas'tır, ne İran'dır, ne Hizbullah'tır. İsrail halkının ana düşmanı Netanyahu'dur diye açıklama var. Düşünün, ondan, Netanyahu'dan daha ileri isimler şu anda hükümeti ve onların istediği buranın toptan
temizlenmesi. Ama o Başka zaman hiçbir düşünceleri yok. Bu yaklaşımla baktığımızda İsrail'in İran'a saldırmasını engelleyecek ne var? Amerika Birleşik Devletleri. İşte 5 Kasım seçimleri Bugüne kadar bu anlamda çok önemli. İfade ettiğim üzere ekonomik sonuçları, tabii çevresel sonuçları çok daha ileri. Ama ilk olarak anlaşılan o ki böyle bir ajandayı gündeme getirerek İsrail'i bir anlamda geride tutmaya çalışıyor Amerika'daki ilgili kuvvet. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Amerika içerisinde de tek bir Amerika yok. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Tabii de- CENTCOM'daki daha burada İsrail tarafına yakın olan görüşlere sahip komutanlar bu anlamda bu planı tam desteklerken Biden'ın sahip olduğu düşünce P5+1 müzakerelerine dolaylı olsa da geri dönmekte. Yani İran'la olan sorunu çözmek isteyen bir Biden hükümeti varken CENTCOM'da daha Trump dönemi Amerika'sını anlatan bir durum vardı. Bunun çatışmasını biz şu anda izliyoruz. Dileriz aklı selim galip gelir ama dediğim gibi çok ciddi sonuçları olduğu için bölge ülkelerini bırakın, İsrail içerisinde de İsrail'e de zararı olacağı için Amerika Birleşik Devletleri bunu hem dizginlemeye çalışıyor hem de bir tarafı da destek vermeye çalışıyor. Bütün İsrail'e. sürece girmeyeceğiz tabii ki çünkü çok uzun bir süreçten bahsediyoruz Ali Fuat Hocam. Ama bu noktada baktığımızda İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar, Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar, Irak'ta, Suriye'de, yani tırnak içinde İran hedeflerinin ama İran hedefi diye verilen noktalar da İran'ın resmi, yani İran devletinin resmi toprakları aslında, işte konsoloslukları, görev alınan yerler, vurulması yasak olan yerler ama İsrail medyasında ve Batı'da genel olarak hep İran hedefi olarak görüldü. Buralar vurulmuşken, bu şekilde vurulmuşken ve dünyada bir şekilde bazı ülkeler ABD başta olmak üzere İsrail'in arkasında durmuşken son bir iki cümle olarak rica edeceğim sizden. İran'ın nükleer tesislerini vurmaktan bu kadar aşırı sağcı bir hükümetin bunu yapmasını engellemek nasıl olacak? Dünya nasıl engelleyecek İsrail'i? Şimdi Kaan Bey burada Netanyahu iç politikaya oynuyor ve dışarıda da baskı unsurunu ortaya koyarak bir üstünlük elde etmeye çalışıyor. Ben Netanyahu hükümetinin İran'a karşı nükleer kartı sahada uygulayacağını tahmin etmiyorum. Çünkü şu anda İsrail İran'a cevap verdi. Eğer İsrail farklı bir radikal politika geliştirmediği takdirde İran İsrail'e cevap vermeyecektir. Sadece vekilleri üzerinden, Hizbullah ve Hamas üzerinden sahadaki politikalara devam edecektir. Yani iki ülke arasındaki füze atma yarışı şu an için durmuş durumda. Ama tabii ki burada çekincemiz var. İsrail'in İran'a yönelik nükleer kartın dışında farklı bir politika ne olabilir? Yine suikastlar olabilir, büyükelçiliklere saldırı olabilir. Bunların dışı, yani nükleer kartın dışında farklı bir kartı sahaya sürmediği sürece de İran'da cevap vermeyecektir. Ama Netanyahu hükümeti de tamamen burada bir baskı unsuru yaratıp kendi iç politikasına ve kendisi İsrail'deki aşırı sağcılara karşı bir üstünlük sağlamaya çalışıyor diye düşünüyorum ben. Ali Fuat Hocam çok teşekkürler. Filiz Hanım son bir iki cümle Evet, çok kısa alayım sizden de bu konuyla ilgili özellikle eklemek istediğiniz bir detay. Çok ciddi bir istihbarat savaşı olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla sadece nükleer tesisleri vurmak değil ama nükleer tesislerin altyapısını siber anlamda çökertmek veya nükleer tesislerde çalışan mühendisler üzerine operasyonların çok uzun zamandır yürütüldüğünü söyleyelim. Hocam işaret etti, elçiliklere saldırı. Almanya ülkesi dahilindeki İran konsolosluklarını kapattığına dair bilgi de var. Dolayısıyla mücadele sadece İran coğrafyasında değil ama İran'ın bulunduğu bütün coğrafyalarda ülke yukarısı devam ediyor. Çok teşekkürler Sayın Katman, çok teşekkürler Sayın Gökçe.